Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Baskerville'lerin köpeği. 10. Dr. Watson'ın günlüğünden parçalar. Şimdiye dek o ilk günlerde Sherlock Holmes'e gönderdiğim raporlardan alıntılar yaptım. Fakat artık hikayemde bu yöntemi bir kenara bırakıp bir kez daha kendi hafızama güvenmek durumundayım. Tabii o zamanlar tuttuğum günlüğünde yardımıyla. Günlükten bazı parçalar zihnime tüm detaylarıyla silinmez bir şekilde yerleşmiş o sahnelere götürecek beni. O halde kaçak mahkumun peşindeki beyhude takibimizin ve Bozkır'daki diğer tuhaf deneyimlerimizin ertesi sabahıyla devam edeyim. 16 Ekim. Sisli ve kasvetli bir gün. Yağmur çiseliyor. Evin etrafında dolanan sis bulutları ara ara yükseliyor ve tepelerin yamaçlarındaki gümüşten damarları ıslak yüzlerine vuran ışıkla parlayan uzak kayalıklarıyla Bozkır'ın kederli kıvrımlarını meydana çıkarıyor. İçeride de dışarıda da hüzün hakim. Baronet dün gece yaşadığı heyecanın ardından karanlık bir ruh haline büründü. Bense yüreğimde bir ağırlık duyuyor ve yaklaşmakta olan tehlikeyi sezebiliyorum. Hep var olan tehlikeyi demeliyim aslında ki bu daha da berbat. Çünkü ne olduğunu anlamaktan acizim. Peki böyle hissetmek için yeterli sebebim yok mu? Her biri etrafımızı sarmış olan meşhum etkiyi işaret eden uzun olaylar dizisini bir düşünelim. Malikanenin son sahibinin aile lanetinde bahsedilen koşullara birebir uyan ölümü ve köylülerin Bozkır'da garip bir yaratık gördüklerine dair birbirini tekrarlayan ifadeler var elimizde. 2 kez kendi kulaklarımla uzaklardan gelen bir köpek ulumasını andıran sesi duydum. Bu sesin gerçekten de doğanın değişmez düzeninin dışında bir şey olması inanılmaz. Hatta imkansız. Ardında somut izler bırakan ve uluma sesi her yana yayılan bir hayalet köpek akıl dışı elbette. Stapleton böyle bir batıl inanç içerisinde olabilir. Mortimer da öyle. Fakat benim hayatta iyi bir özelliğim varsa o da sağduyudur. Ve hiçbir kuvvet beni böylesi bir şeye inanmaya ikna edemez. Buna inanmak sadece canavara benzeyen bir köpekle yetinmeyen, bir de o köpeğin ağzından ve gözlerinden cehennem ateşleri fırlattığından söz eden o zavallı köylülerin seviyesine inmek olur. Holmes böyle hayali hikayelere inanmaz ve ben de onun vekiliyim. Fakat doğruya doğru, Bozkır'da bu ulumayı 2 kez duydum. Bozkır'da başıboş gezen dev bir köpek var gerçekten diyelim. Bu pek çok şeyi açıklamaya yeter. Ama böylesi bir köpek nerede saklanabildi? Yemeğini nereden aldı? Bu köpek nereden geldi ve nasıl oldu da gündüz vakti onu kimse görmedi? İtiraf etmek gerekir ki gerçekçi açıklamalarda bulunmak da en az diğer seçenek kadar güçlük çıkarıyor. Ve köpeğin dışında bir de Londra'da gördüğümüz şu arabadaki adam meselesi var. Etten kemikten bir casus. Ve Sir Henry'i Bozkır konusunda uyaran mektup var. En azından bu gerçekte ama o da bir düşmanın marifeti olabileceği gibi onu korumaya çalışan bir dostun marifeti de olabilir. Bu dost ya da düşman şimdi nerede? Londra'da mı kaldı yoksa bizim peşimizden buraya mı geldi? Bu adam Kayalık Tepe'de gördüğüm tuhaf yabancı olabilir mi? Onu sadece bir anlığına görebildiğim doğru ama yine de üzerine yemin edebilecek kadar iyi bildiğim şeyler var. Artık tüm komşuları tanıyorum ve o adam buralardan biri değil. Gördüğüm adam Stapleton'dan çok daha uzun boylu ve Frankland'ın çok daha zayıftı. Bir ihtimal Barrymore olabilir. Ama onu ardımızda bırakmıştık ve bizi takip etmediğine eminim. Bu durumda peşimizde halen bir yabancı var. Tıpkı Londra'da bizi takip eden yabancı gibi. Ondan hiç kurtulamadık. Şu adamı bir yakalayabilsem işte o zaman çektiğimiz tüm güçlüklerin sonuna gelebiliriz nihayet. Artık tüm enerjimi bu amaca adamalıyım. Aklıma gelen ilk şey Sir Henry'e tüm planlarımı anlatmak oldu. İkinci ve en akıllıca düşüncem ise kendi oyunumu oynamak ve herkesle olabildiğince az konuşmaktı. Sir Henry sessiz ve dalgın. Bozkır'daki o ses yüzünden sinirleri garip bir biçimde yıprandı. Onun endişelerine bir yenisini ekleyecek hiçbir şey söylemeyecek, kendi adımlarımı atıp kendi sonucuma ulaşacağım. Bu sabah kahvaltıdan sonra küçük bir mesele yaşadık. Barrymore Sir Henry ile konuşmak istediğini söyledi ve kısa bir süreliğine çalışma odasında kaldılar. Bilardo odasında otururken birkaç kez seslerinin yükseldiğini duydum ve üzerinde tartıştıkları meselenin ne olduğunu tahmin edebiliyordum. Bir süre sonra baronet kapıyı açıp beni içeri aldı.
Barrymore şikayetçi olduğunu söylüyor dedi. O bize kendi iradesiyle sırrını söylemişken kayınbiraderini yakalamaya çalışmamızın insafsızlık olduğunu düşünüyormuş. Uşak çok solgun ama son derece sakin duruyordu karşımızda. Fazla hararetli konuşmuş olabilirim efendim dedi. Eğer öyle olduysa affınızı rica ediyorum. Bununla birlikte bu sabah siz iki beyefendi geri dönünce Selden'ın peşinde olduğunuzu öğrendim ve çok şaşırdım. Zavallı adamın ben başına daha fazla bela açmadan önce de yeterince sıkıntısı vardı zaten. Eğer bize kendi iradenle anlatmış olsaydın durumun başka türlü olurdu dedi baronet. Sen bize, daha doğrusu karın bize meseleyi ancak sen buna mecbur kaldığın ve elinden bir şey gelmediği zaman anlattı. Bundan faydalanacağınızı düşünmemiştim Sir Henry. Gerçekten düşünmemiştim. Bu adam toplum için bir tehlike. Bozkır'da kimsesiz evler var ve o her türlü kötülüğü yapabilecek bir adam. Bunu görmek için yüzüne bir kez bakmak yeterli. Bay Stapleton'un evine bak mesela. Orayı koruyacak kimse yok. Bu adam kilitli kapıların ardında bulunmadığı sürece kimse güvende olamayacak. Kimsenin evine girmeyecek efendim. Size şeref sözü veriyorum. Bu bölgedeki kimseyi rahatsız etmeyecek. Sizi temin ederim ki Sir Henry, birkaç güne kadar gerekli düzenlemeler yapılmış olacak ve o da Güney Afrika'ya doğru yola çıkacak. Tanrı aşkına efendim, size yalvarıyorum. Hala Bozkır'da olduğunu polisin öğrenmesine izin vermeyin. Polisler Bozkır'ı aramaktan vazgeçtiler. Selden kendisini götürecek gemi hazır oluncaya kadar orada saklanmaya devam edebilir. Onu ele verirseniz karımla benim başımız da derde girecek. Size yalvarıyorum efendim. Polise bir şey söylemeyin. Ne diyorsun Watson? Omuz silktim. Eğer bölgeden sağ salim çıkarsa sorumlular da bu yükten kurtulmuş olur. Peki ya gitmeden önce birilerinin yolunu keserse? Böyle bir delilik yapmaz efendim. Ona istediği her şeyi sağlıyoruz. Suç işlemek, saklandığı yeri ele vermek olur. Bu doğru, dedi Sir Henry. Pekala Barrymore. Tanrı sizi korusun efendim. Size tüm kalbimle teşekkür ederim. Eğer yeniden tutuklansaydı zavallı karım kahrından ölürdü. Sanırım bir suçluya yardım ve yataklık ediyoruz Watson. Ama duyduklarımızdan sonra ben de adamı ele verebileceğimi sanmıyorum. Yani konu kapandı. Tamam Barrymore, gidebilirsin. Barrymore birkaç minnettarlık sözü ettikten sonra arkasını döndü. Ama bir an duraksadı ve geri geldi. Bize çok iyi davrandınız efendim. Ben de bunun karşılığında sizin için elimden ne gelirse yapmak isterim. Bildiğim bir şey var Sir Henry. Belki de bunu size daha önce söylemeliydim. Ama soruşturmadan çok sonra öğrendim. Şu zamana dek tek kişiye bile sözünü etmedim. Konu talihsiz Sir Charles'ın ölümüyle ilgili. Baronet de ben de ayağa kalktık. Nasıl öldüğünü biliyor musun? Hayır efendim, onu bilmiyorum. Nedir öyleyse? O saatte neden kapıda olduğunu biliyorum. Bir kadınla buluşmak için. Bir kadınla buluşmak mı? Sir Charles mı? Evet efendim. Peki kadının adı ne? Size ismini veremem efendim ama baş harflerini söyleyebilirim. Adının baş harfleri L, L. Bunu nereden biliyorsun Barrymore? Amcanız o sabah bir mektup almıştı Sir Henry. Genellikle çok sayıda mektup gelirdi ona. Kendisi bir halk adamı ve iyi yüreğiyle bilinen biri olduğu için bir sıkıntısı olan herkes ondan yardım isterdi. Fakat o sabah şans eseri bir tek mektup vardı ve bu yüzden de dikkatimi çekti. Bu mektup Comte Tracy'den geliyordu ve bir kadın tarafından yazılmıştı. Evet efendim, bu konunun üzerinde durmadım. İşin içinde karım olmasaydı asla da durmazdım. Birkaç hafta önce Sir Charles'ın ölümünden beri kimsenin dokunmadığı çalışma odasını temizliyordu. Şöminenin içinde arka tarafta yanmış bir mektubun küllerini buldu. Büyük bölümü paramparça olmuş. Sadece sayfanın sonundaki bir parçası dağılmamıştı. Yazı siyah üzerine grilik olarak kalmıştı ama halen okunabiliyordu. Anlayabildiğimiz kadarıyla mektubun sonunda bir not vardı ve şöyle diyordu. Lütfen eğer bir beyefendiysen bu mektubu yak ve saat 10'da kapıda ol. Altında da imza olarak L yazılmıştı. Kağıt parçasını aldınız mı? Hayır efendim, yerinden oynattığımız anda dağılıp gitti. Sir Charles aynı el yazısıyla yazılmış başka mektuplar da almış mıydı? Efendim, onun mektuplarına bakmak adetim değildi. Tek bir mektup olmasaydı bunu da fark etmezdim. Bu L'nin kim olduğuna dair bir fikrin yok mu peki? Hayır efendim, siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum.
Ama umuyorum ki bu hanımı bulabilirsek Sir Charles'ın ölümüyle ilgili yeni şeyler öğrenebiliriz. Anlayamıyorum Barrymore. Böylesine önemli bir bilgiyi nasıl saklarsın? Efendim, bizim başımıza açılan sıkıntıdan hemen sonra oldu bu olay. Kaldı ki ikimiz de Sir Charles'a çok bağlıydık ve bizim için yaptıklarını düşündük. İşin içinde bir kadın olunca dikkatli davranmak gerekir. Bu meseleyi kurcalamanın zavallı patronumuza bir faydası olmayacaktı. En iyisi, bunun onun adına zarar vereceğini mi düşündün? Bundan bir hayır gelmeyeceğini düşündüm efendim. Ama şimdi siz bize bir iyilik yaptınız ve ben de bu meseleyle ilgili bildiğim her şeyi size söylemezsem haksızlık etmiş olacağımı hissettim. Çok güzel Barrymore, gidebilirsin. Uşak yanımızdan ayrıldıktan sonra Sir Henry bana döndü. Pekala Watson, bu yeni ışıkla ilgili ne düşünüyorsun? Karanlığı eskisinden daha bile karanlık hale getiriyor sanki dedim. Bence de öyle. Ama Leyle'nin izini sürebilirsek tüm mesele aydınlanır. En azından bu bilgiye ulaşmış olduk. Eğer bulabilirsek bize gerçeği söyleyebilecek birinin var olduğunu biliyoruz. Sence ne yapmalıyız? Öncelikle Holmes'a her şeyi anlatmalıyız. Bu ona aramakta olduğu ipucunu verecektir. Eğer bu haber onu buraya getirmezse çok şaşırırım. Hemen odama gittim ve Holmes'a sabahki konuşma hakkındaki raporumu yazdım. Son günlerde çok meşgul olduğunu biliyordum. Çünkü Baker Caddesi'nden elime ulaşan notlar çok az sayıda ve kısaydı. Ne verdiğim bilgiler üzerine bir yorum, ne de yaptıklarımla ilgili herhangi bir söz içeriyorlardı. Şu şantaj meselesi Holmes'un tüm gücünü tüketiyor olmalı. Ama yine de bu yeni etken onun dikkatini çekecek ve olaya duyduğu ilgiyi tazeleyecektir. Burada olmasını dilerdim. 17 Ekim. Gün boyunca sağanak vardı. Yağmur sarmaşıkların üzerinde şıpırdayıp saçaklardan damladı. Rüzgarlı soğuk korunmasız bozkırdaki suçluyu düşündüm. Zavallı şeytan. Ne suç işlemiş olursa olsun bedelini biraz olsun ödeyecek kadar çile çekmişti. Sonra diğerini düşündüm. Arabadaki yüzü, ayın önündeki silüeti, gizli seyirci, karanlıkların adamını. O da mı orada sağanak altındaydı? Akşamüstü yağmurluğumu giydim ve karanlık hayallerle dolu sırılsıklam bozkırda uzun uzun yürüdüm. Yağmur yüzüme çarpıyor, rüzgar kulaklarımda ıslık çalıyordu. Tanrı şu anda Grimpen bataklığında dolananlara yardım etsin. Yüksekteki sert toprak alanlar bile bataklığa dönmüştü çünkü. Yalnız adamı gördüğüm kara kayalık tepesini buldum ve sarp zirvesinden aşağılardaki kasvetli araziye baktım. Şiddetli yağmur kızıl kahve toprağın yüzeyinde birikiyor, manzaranın alçak yerlerinde toplanmış kurşuni bulutlar muhteşem tepelerin yamaçlarında gri çelenkler gibi asılıyorlardı. Sol taraftaki uzak çukurluk alanda bir kısmı sislerin arasında kaybolan Baskerville malikanesinin iki ince kulesi ağaçların üzerinde yükseliyordu. Tepelerin yamaçlarındaki çok sayıda tarih öncesi kulübeyi saymazsak, insan hayatına dair tek işaretti bu. Etrafta 2 gece önce aynı yerde gördüğüm yalnız adamdan hiçbir iz yoktu. Geri dönerken Doktor Mortimer çıktı karşıma. Falmouth çiftlik evinden uzanan bozuk bir yolda at arabasıyla ilerliyordu. Kendisi bize karşı çok ilgili. Yoklamak için malikaneye uğramadığı gün yok neredeyse. Arabasına binmem için ısrar etti. Beni eve bırakmak istiyordu. Küçük Spanyelinin kayıplara karışması onu epeyce üzmüştü. Bozkırda kaybolmuş ve bir daha dönmemişti. Doktor Mortimer'ı elimden geldiğince teselli etmeye çalıştım ama Grimpen bataklığındaki midilliyi düşününce sevimli köpeğini yeniden görebileceğini pek sanmıyorum. Bu arada Mortimer dedim bozuk yolda sarsılarak ilerlerken. Arabayla gidilebilecek mesafede yaşayanların çoğunu tanıyorsun değil mi? Tanımadığım kimse yok neredeyse dedi. Peki adının baş harfleri L olan bir kadın biliyor musun? 1-2 dakika düşündü. Hayır dedi. Adlarını bilmediğim birkaç çingene ve işçi var sadece. Çiftçilerden ya da seçkinlerden adı o harflerle başlayan kimse yok. Bekle dedi ve biraz duraksadı. Laura Lyons var. Onun baş harfleri LL işte. Ama o Comtracy'de oturuyor. Kim bu kadın diye sordum. Franklin'in kızı. Ne? Şu ihtiyar kaçık Franklin mi? Aynen öyle. Bozkır'da çizim yapmak için gelen Lyons adında bir ressamla evlendi. Adam alçak herifin biri çıktı ve onu terk edip gitti. Duyduklarıma göre tüm hata onun değildi. Kadının babası kendisinin rızası olmadan evlendiği için ve belki başka bir takım sebeplerden de onunla ilgili her şeyi reddetti. Yani yaşlı günahkar ve genç olanı arasında kadın epey kötü zamanlar geçirdi.
Nasıl geçiniyor peki diye sordum. Sanırım ihtiyar Franklin ona çok az bir miktar para veriyor. Daha fazlası olamaz çünkü kendi durumu da çok karışık zaten. Kadın bunu hak etmiş olsa bile insan onun çaresizce kötüye gitmesine izin veremez. Onun hikayesi de duyuldu ve buradan bazı kimseler onurlu bir şekilde para kazanabilmesini sağlamak için bazı şeyler yaptılar. Mesela Stapleton ve Sir Charles. Ben de küçük bir yardımda bulundum. Ona bir daktilo işi ayarladım. Sorularımın amacını öğrenmek istedi ama kimseyi sırrımıza ortak etmek için bir sebep yoktu ve ben de ona fazla bir şey anlatmadan merakını gidermeyi başardım. Yarın sabah Comte Tracy'ye bizzat gideceğim ve eğer şu şüpheli bayan Laura Lyance'ı görebilirsem bu gizemli olaylar zincirindeki bir halkayı çözmek yolunda büyük bir adım atılmış olacak. Giderek yılan gibi kıvrak bir zekaya sahip olduğuma şüphe yok. Çünkü Mortimer sorularıyla üstüme fazla gelince ben de gayet doğal bir tavırla ona Franklin'in kafatasının hangi gruba girdiğini sordum ve yolculuğumuzun geri kalanı boyunca kafatası biliminden başka bir söz işitmedim. Yıllardır Sherlock Holmes'un yanında boşuna yaşamıyorum. Bu fırtınalı ve sıkıntılı güne dair kaydedebileceğim bir tek olay daha var. Az önce Barrymore'la aramızda geçen ve bana zamanı gelince oynayabileceğim güçlü bir koz veren bir konuşma. Mortimer akşam yemeğine kalmıştı. Sonrasında Baronet'le iskambil oynadılar. Uşak kütüphaneye gidip bana kahve getirdi ve ben de ona birkaç soru sorma fırsatını değerlendirdim. Dedim. Şu kıymetli akraban gitti mi yoksa hala oralarda saklanıyor mu? Bilmiyorum efendim. Tek dileğim gitmiş olması. Çünkü buraya beladan başka bir şey getirmedi. En son yemek götürmek için gittiğimden beri ondan hiç haber almadım ve bu da 3 gün önceydi. Gittiğinde görmüş müydün peki diye sordum. Hayır efendim ama koyduğum yemek o tarafa bir sonraki gidişimde yerinde yoktu. Yani Selden kesinlikle oradaydı öyle mi? Öyle olsa gerek efendim. Eğer yemeği alan öteki adam değilse. Elimde dudaklarıma doğru yaklaştırdığım kahvemle kala kaldım ve Barrymore'a dik dik baktım. Orada olduğunu bildiğim bir adam daha mı var yani? Evet efendim, bozkırda biri daha var. Onu gördün mü hiç? Hayır efendim. Nereden biliyorsun o halde? Selden bana ondan bahsetti efendim. Bir hafta ya da daha fazla oluyor. O da orada saklanıyor ama anladığım kadarıyla bir mahkum değil. Bu hiç hoşuma gitmiyor Doktor Watson. Size açıkça söylüyorum efendim. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Aniden heyecanlanmıştı. Şimdi beni dinle Barrymore. Bu konunun beni ilgilendiren tek yanı patronun. Buraya gelmekteki tek amacım ona yardım etmekti. Açıkça söyle bana. Hoşuna gitmeyen şey nedir? Barrymore bir an tereddüt etti. Bu ani çıkışı yaptığı için pişman olmuş ya da hislerini kelimelerle ifade edemiyormuş gibiydi sanki. En sonunda elini bozkıra bakan yağmurunu yıkadığı pencereye doğru sallayarak "Tüm bu olup bitenler işte" diye haykırdı. Ortada bir hainlik var ve karanlık bir tezgah düzenleniyor. Buna adım gibi eminim. Sir Henry'nin Londra'ya dönmek üzere buradan ayrıldığını görsem çok memnun olacağım efendim. Peki ama seni böyle telaşlandıran ne? Sir Charles'ın ölümüne bir bakın. Olayı soruşturan memurun söylediklerine bakılırsa bu yeterince korkunçtu zaten. Geceleri bozkırda duyulan seslere bakın. Para verseniz bile güneş battıktan sonra oraya gidecek adam bulamazsınız. Orada saklanan yabancıya bakın. Gözetliyor, bekliyor. Neyi bekliyor? Bu ne demek oluyor? Adı Baskerville olan hiç kimse için hayırlı bir şey demek değil. Bu yüzden de Sir Henry'nin yeni hizmetlileri malikaneyi devralmak için hazır oldukları gün her şeyi bırakıp gitmekten memnuniyet duyacağım. Peki şu yabancı dedim. Onun hakkında bana söyleyebileceğin herhangi bir şey var mı? Selden ne dedi? Nerede saklandığı ya da ne yaptığını öğrenebilmiş mi? Onu bir iki kere görmüş ama ketum biriymiş. Ser verip sır vermiyormuş. Selden önce onun polis olduğunu düşünmüş. Sonra kendine ait bir meselesi olduğunu anlamış. Görebildiği kadarıyla adam bir beyefendiye benziyormuş ama amacının ne olduğunu çözememiş. Peki nerede yaşıyormuş? Yamaçtaki eski evlerde. Şu eski adamların yaşamış olduğu taş kulübelerde. Peki ne yiyip ne içiyor? Selden onun için çalışan bir çocuk olduğunu ve bütün ihtiyaçlarını temin ettiğini öğrenmiş. Eminim ihtiyaçlarını almak için Comte Tracy'ye gidiyordur. Çok güzel Barrymore. Bu konuyu daha sonra uzun uzun konuşuruz dedi. Uşak gidince kara pencereye doğru yürüdüm ve bulanık camdan dışarıya, hızlı hareket eden bulutlara, rüzgarın savurduğu ağaç gövdelerine baktım. Kapalı kapılar ardındayken bile sert bir gece. Şimdi Bozkır'daki bir taş kulübede olmak nasıl bir şeydir kim bilir.
Bir adamı böyle bir zamanda, böyle bir yerde saklanmaya iten düşmanlık dolu ihtiras ne olabilir? Ve bu adam hangi gizli ve önemli niyetle böyle bir şeye kalkıştı? Canımı fena halde sıkan sorunun kaynağı orada, Bozkır'daki o kulübede. Bu sırra ermek için yapabilecek her şeyi yapmadan bir gün bile geçirmeyeceğime yemin ederim.